Hikaye bizi, ateşin etrafında yeterince nefes nefese tutmuştu. Ancak Noel arifesinde, eski bir evde anlatılan bu garip hikayeye dair korkunçluğu açıkça belirten bir açıklama. Hatırlıyorum ki, biri söylenene kadar hiç yorum yapılmamıştı. Tesadüfen, böyle bir ziyaretin yaşandığı tek vakanın bir çocuğa denk geldiği söylenmişti. Bahsetmek isterim ki olay, bir hayaletin, bizi bu vesileyle bir arada toplamış olan eski bir evde görünmesiydi. Korkunç türden bir görünüm, annesiyle birlikte odada uyuyan küçük bir çocuğa görünmüş ve onu korkuyla uyandırmıştı. Annesi, çocuğun korkusunu dağıtmamak için onu tekrar uyutmaya çalıştı. Fakat kendisi de karşılaştı. Evet, kendisi de oradaydı. Onu sarsan aynı manzarayı kendisi de gördü. İşte bu, Douglas'tan gelen bir gözlemdi. Hemen değil, daha sonra, akşamın ilerleyen saatlerinde ilginç bir sonuç veren bir cevap. Ki dikkatinizi buna çekmek isterim. Başka biri pek etkili olmayan bir hikaye anlattı, ki bunu takip etmediğini gördüm. Bunu, Douglas'ın kendi payına bir şey sunacağının işareti olarak kabul ettim. Sadece beklememiz gerektiğini söyledi. Aslında 2 gece sonrasına kadar bekledik. Ama aynı akşam, grup dağılmadan önce zihnindekileri döktü. Griffin'in hayaleti ya da her neyse. O konuda tamamen katılıyorum. Hayaletin ilk olarak küçük bir çocuğa görünmesi, bu kadar genç bir yaşta olması, olaya özel bir dokunuş katıyor. Ama bir çocuğu dahil ettiği bildiğim türler arasında bu, onun cazibesinin ilk örneği değil. Eğer çocuk etkisi vidaya bir tur daha attırıyorsa, 2 çocuğa ne dersiniz? Tabii ki, diye haykırdı biri. 2 çocuk 2 tur attırır. Ayrıca onları duymak istediğimizi söyledim. Douglas'ı ateşin önünde görebiliyorum. Ateşe arkasını dönmek için kalkmıştı. Elleri ceplerinde, anlatıcımıza bakıyordu. Şimdiye kadar benden başka kimse duymadı. Gerçekten çok korkunç. Bu durum Naturally birkaç sesle onaylandı ve en yüksek ilgiyi topladı. Dostumuz, gözlerini geri kalanımıza çevirip devam ederek sessiz bir ustalıkla zaferini hazırladı. Bu, her şeyin çok ötesinde. Bildiğim hiçbir şey buna dokunamaz. Saf korku için mi, diye sorduğumu hatırlıyorum. Sanki durumun o kadar basit olmadığını söyler gibiydi. Gerçekten nasıl ifade edeceğini bilemiyordu. Elini gözlerinin üzerinden geçirdi, hafifçe acıyla yüzünü buruşturdu. Korkunç, korkunç bir şey. Ah, ne lezzetli, diye bağırdı kadınlardan biri. Ona hiç dikkat etmedi. Bana baktı, ama sanki benim yerimde neden bahsettiğini görüyormuş gibiydi. Genel olarak tuhaf bir çirkinlik, dehşet ve acı için. O zaman, dedim, otur ve başla. Ateşe döndü, bir kütüğe tekme attı ve bir an izledi. Sonra tekrar bize döndü. Başlayamam. Kasabaya haber göndermem gerekecek. Buna karşı oy birliğiyle bir inleme ve yoğun bir sitem yükseldi. Sonrasında bunu telaşla açıkladı. Hikaye yazıldı. Kilitli bir çekmecede. Yıllardır dışarı çıkarılmadı. Adamıma yazıp anahtarı ekleyebilirim, paketi bulduğu gibi gönderebilir. Özellikle bana böyle bir şey öneriyor gibi görünüyordu. Neredeyse tereddüt etmemek için yardım çağırıyordu. Birçok kışın birikimi olan kalın bir buz kırılmıştı. Uzun bir sessizlik oldu. Diğerleri gecikmeye kızdı ama beni büyüleyen şey onun vicdanıydı. İlk postayla yazmasını ve erken bir dinleme için bizimle kalmasını söyledim. Sonra bu deneyimin kendisine ait bir tarafı olup olmadığını sordum. Cevabı hızlı oldu. Aman tanrım, hayır. Peki kayıt senin mi? Şeyi yazıya sen mi döktün? Sadece izlenim. Bunu burada aldım. Kalbine dokundu. Hiç kaybetmedim. O zaman el yazması. Eski, solmuş mürekkeple ve en güzel el yazısıyla yazılmış. Tekrar ateşe daldı. Bir kadının, 20 yıl önce öldü. Ölmeden önce bana bu sayfaları gönderdi. Şimdi hepsi dinliyordu. Tabii ki biri bir ima ya da çıkarımda bulunmalıydı. Ama Douglas bu çıkarımı gülümsemeden savuşturduysa, bu tamamen sinirlerinin sağlamlığındandı. Çok çekici bir insandı ama benden 10 yıldan fazla büyüktü. Kız kardeşimin mürebbiyesiydi, dedi sessizce. O pozisyonda tanıdığım en uyumlu kadındı, her şeye layık olurdu. Çok uzun zaman önceydi, bu olay da çok eskide kaldı. Trinity'deydim ve yazın 2. günü eve indiğimde onu orada buldum. O yıl çok oradaydım. Çok güzeldi. Boş saatlerimizde bahçede yürüyüşler ve sohbetler ederdik. Bana çok zeki ve nazik gelen sohbetler. Ah evet, gülümseyin bakalım, onu çok seviyordum. Bugün bile onun da beni sevdiğini düşünmekten mutluyum. Söylemeseydi bana anlatmazdı. Hiç kimseye anlatmamıştı.
Sadece anlatması değil, bunu başkasına söylemediğini biliyor olmam da önemliydi. Görebiliyordum. Nedenini duyduğunuzda siz de kolayca hak vereceksiniz. Çünkü o şey çok mu korkunçtu? Beni düzeltmeye devam etti. Kolayca hak vereceksiniz, diye tekrarladı. Göreceksiniz. Ben de onu düzelttim. Anladım. O aşıktı. İlk kez güldü. Keskinsin. Evet, aşıktı. Yani, öyleydi. Bu durum ortaya çıktı. Hikaye ortaya çıkmadan bunu bana söyleyemezdi. Ben gördüm, o da benim gördüğümü gördü. Ama ikimiz de bahsetmedik. Zamanı ve yeri hatırlıyorum. Çimenliğin köşesi, büyük kayın ağaçlarının gölgesi ve uzun, sıcak bir yaz öğleden sonrası. Ürpermeye yer verecek bir sahne değildi. Ama ateşi bıraktı ve sandalyesine geri oturdu. "Paketi perşembe sabahı mı alacaksın?" diye sordum. "Muhtemelen ikinci postaya kadar gelmez." "Peki o zaman, akşam yemeğinden sonra. Hepiniz burada buluşacak mısınız?" Tekrar etrafımıza baktı. "Kimse gitmiyor mu?" Neredeyse umut dolu bir tonla sormuştu. "Herkes kalacak. Yapacağım ve kalıp dinleyeceğim," diye bağırdı gidişlerini ayarlamış olan hanımlar. Ancak Bayan Griffin biraz daha ışığa ihtiyacı olduğunu belirtti. "Kimin aşık olduğu kişi kimdi?" "Hikaye anlatacak," diye yanıtladım. Hikayeyi sabırsızlıkla bekliyorum." "Hikaye bunu anlatmayacak," dedi Douglas. "En azından kelimenin tam anlamıyla, kaba bir şekilde değil." "O zaman yazık. Hayatta anladığım tek yol bu." "Anlatmayacak mısın Douglas?" diye sordu. Tekrar ayağa fırladı. "Evet, yarın. Şimdi yatmalıyım. İyi geceler." Hızla bir şamdanı yakaladı ve bizi biraz şaşkın halde geride bıraktı. Büyük kahverengi salonda onun merdivenlerdeki adımlarını duyduk. Bunun üzerine Bayan Griffin konuştu. Aşık olduğu kişinin kim olduğunu bilmiyorsam da, kime aşık olunduğunu biliyorum." "Ondan 10 yaş büyüktü," dedi kocası. "Daha ne olsun, o yaşta, ama uzun süren çekingenliği oldukça güzel." 40 yıl, diye araya girdi Griffin. "Sonunda bu patlamayla." "Bu patlama," diye karşılık verdim, "Perşembe gecesi büyük bir olay olacak." Herkes benimle öyle bir hemfikirdi ki, diğer her şeye olan dikkatimizi kaybettik. Ancak son hikaye tamamlanmamış, sadece bir dizinin açılışı gibi anlatılmıştı. Ellerimizi kavuşturduk ve birinin dediği gibi mumu söndürüp yatağa gittik. Ertesi gün, anahtarı içeren bir mektup ilk postayla Londra'daki dairesine gönderildi. Buna rağmen, ya da belki de bu bilginin yayılmasına tamamen izin verdiğimiz için, akşam yemeğinden sonra, hatta akşamın o saatine kadar yalnız kalmak, umutlarımızın odaklandığı duygu durumuna en iyi şekilde uyum sağladı. Sonra Douglas, istediğimiz kadar açık sözlü oldu. Gerçekten de öyle olmak için bize en iyi sebebi verdi. Koridordaki ateşin önünde, tıpkı önceki gecenin hafif harikalarını yaşadığımız gibi yine onun etrafındaydık. Görünüşe göre, bize okumaya söz verdiği anlatının tam olarak anlaşılabilmesi için prolog niteliğinde birkaç kelime gerekiyordu. Burada açıkça belirteyim. Bu anlatıyla ilgili bir şey yaptıysam, bu çok daha sonra. Onun okuduğu metinden aldığım kendi tam kopyamdır. Zavallı Douglas, ölümünden önce el yazmasını bana teslim etmişti. O zamanlar, 3. gün ona ulaşan el yazmasını, 4. gece aynı yerde, küçük ve sessiz çemberimize büyük bir etkiyle okumaya başladı. Ayrılacak olan hanımlar kalacaklarını söylemişti. Tabii ki, şükürler olsun ki kaldılar. Yapılan düzenlemeler sonucunda, büyük bir merakla ayrılmaktan vazgeçtiler. Çünkü hikaye, Douglas'ın kattığı dokunuşlarla şimdiden ortaya çıkmıştı. Bu durum, onun bu son küçük dinletisini daha kompakt ve seçici kıldı. Ocağın etrafında, herkesi ortak bir heyecanın içine çekti. Bu dokunuşların ilki, yazılı ifadenin hikayeyi bir noktada ele aldığını ve bir anlamda başladığını gösteriyordu. Gerçek şu ki, eski dostumuz, yoksul bir kırsal papazın en küçük kızıydı. 20 yaşında ilk kez bir okulda göreve başlayacaktı. Endişe yıl Londra'ya gelip, kendisini kısa bir yazışmaya sokan gazete ilanına yüz yüze cevap verecekti. İlan sahibi, kendisini görüşmek üzere Harley Street'teki geniş ve etkileyici bir eve çağırmıştı. Bu potansiyel işveren, hayatının en güzel döneminde olan bir bekardı. Hampshire'daki papaz evinden gelen endişeli bir kız için böyle bir figür, ancak bir rüyada ya da eski bir romanda ortaya çıkabilirdi. Onun tipini kolayca gözümüzde canlandırabiliriz. Bu tip neyse ki asla yok olmaz. Yakışıklı, cesur, hoş, son derece hareketli, neşeli ve nazikti.
Kıza kaçınılmaz olarak cesur ve muhteşem görünüyordu. Ama kızı en çok etkileyen şey, adamın gösterdiği cesaretin ardından, tüm bu durumu bir tür iyilik ve minnetle üstlenilmesi gereken bir sorumluluk olarak sunmasıydı. Adamı zengin ama korkunç derecede gösterişli görüyordu. Yüksek moda, yakışıklılık, pahalı alışkanlıklar ve kadınlara karşı çekici bir üslup. Şehirdeki kendi evinde seyahat ve av ganimetleri vardı. Ancak Essex'te eski bir aile mülkü olan bir kır evi de vardı ve kızın hemen oraya gitmesini istiyordu. Hindistan'daki ebeveynlerinin ölümüyle, küçük bir erkek ve kız yeğeni ona vasi olarak kalmıştı. Onlar, 2 yıl önce ölen asker kardeşinin çocuklarıydı. Bu çocuklar, onun konumundaki bir adam için, doğru deneyimi ve sabrı olmayan yalnız bir adam için, ellerinde büyük bir yük haline gelmişti. Her şey büyük bir endişe kaynağıydı ve şüphesiz kendi adına bir dizi hata yapılmıştı. Ama adam o zavallı çocuklara acıdı ve elinden geleni yaptı. Özellikle onları diğer evine göndermişti. Onlar için uygun yer tabii ki kır havasıydı. En başından beri onları orada, bulabildiği en iyi insanlarla birlikte tuttu. Kendi hizmetkarlarını bile ayırıp onların yanına verdi ve kendisi de fırsat buldukça durumlarını görmek için aşağı indi. Garip olan şu ki, neredeyse başka hiçbir akrabaları yoktu ve adamın kendi işleri de tüm zamanını alıyordu. Onlara Buli'deki bu sağlıklı ve güvenli evi vermişti. Küçük mülkün başına da alt kademeden mükemmel bir kadın olan Bayan Groz'u yerleştirmişti. Adam bu kadından emindi, daha önce annesinin hizmetçisiydi. Şimdi ev hizmetçisiydi ve aynı zamanda konağın yöneticiliğini yapıyordu. Kendi çocuğu olmayan bir kadın olarak, şans eseri çocuklara büyük bir sevgi besliyordu. Yardım edecek çok kişi vardı ama tabii ki genç hanımın mürebbiye olarak oraya inmesi gerekiyordu. Ayrıca tatillerde, bir dönemdir okulda olan küçük erkeğe de bakması gerekecekti. Çocuk gönderilecek kadar küçük olsa da, başka ne yapılabilirdi ki? Tatiller başlamak üzereydi ve günden güne geri dönmesi bekleniyordu. 2 çocuk için ilk başlarda başka bir genç hanım vardı. Fakat talihsiz bir şekilde onu kaybetmişlerdi. O kadın çocuklar için oldukça iyi şeyler yapmıştı, çok saygın bir insandı. Ölümüne kadar her şey yolundaydı. Fakat ölümü öyle büyük bir tuhaflık yarattı ki küçük Miles için okuldan başka seçenek kalmadı. Bayan Groves o zamandan beri görgü ve diğer konularda küçük Flora için elinden geleni yapmıştı. Ayrıca bir aşçı, bir hizmetçi, bir sütçü, yaşlı bir midilli, yaşlı bir seyis ve yaşlı bir bahçıvan vardı. Hepsi de tamamen saygın insanlardı. Şimdiye kadar Douglas bu tabloyu sunmuştu ki biri soru sordu. Peki eski mürebbiye neden öldü? Bu kadar saygın bir ortamda neden öldü? Arkadaşımızın cevabı hızlı oldu. Bu durum ortaya çıkacak. Ben tahmin yürütmüyordum. Affedersiniz. Sanıyordum ki siz de öyle yapıyorsunuz. Onun halefinin yerine, diye araya girdim. Ben de bu görevin beraberinde getirip getirmediğini öğrenmek isterdim. Hayati bir tehlike mi? Douglas düşüncemi tamamladı. Öğrenmek istedi ve öğrendi. Yarın ne öğrendiğini duyacaksınız. Bu arada, tabii ki bu olasılık ona biraz karamsar geldi. Gençti, deneyimsizdi, gergindi. Ciddi görevlerin ve büyük bir yalnızlığın eşlik ettiği bir tabloydu bu. Tereddüt etti, danışmak ve değerlendirmek için birkaç gün harcadı. Ama teklif edilen maaş onun mütevazı beklentilerini çok aştı ve ikinci görüşmede kararını verip teklifi kabul etti. Ve Douglas bununla birlikte, topluluğu etkileyen bir duraklama yaptı. Eklenecek şey şuydu: İşin ahlaki dersi. Elbette o muhteşem genç adamın baştan çıkarıcı etkisiydi. Kız buna yenik düştü. Ayağa kalktı ve önceki gece yaptığı gibi ateşe doğru yürüdü. Ayağıyla kütüğü kımıldattı, sonra bir an sırtı bize dönük halde durdu. Onu sadece 2 kez gördü. Evet, ama işte onun tutkusunun güzelliği burada. Biraz şaşırtıcı bir şekilde, Douglas bana döndü. Güzelliği buydu. Başkaları da vardı, diye devam etti, teslim olmayan başkaları. Adam ona tüm zorlukları açıkça anlattı. Birçok aday için koşullar çok zorlayıcıydı. Bir bakıma adam sadece korkuyordu. Sönük geliyordu, garip geliyordu. Ve hatta daha da fazlası. Ana şartı yüzünden. Şartı neydi? Onu asla rahatsız etmemesi. Ama asla, hiçbir şekilde, hiçbir konuda şikayet etmemesi ya da yazmaması. Tüm soruları kızın kendisinin karşılaması, parayı avukatından alması. Her şeyi üstlenmesi ve adamı rahat bırakması.
Kız bunu yapacağına söz verdi. Bana bir an için adamın üzerinden yük kalkmış gibi sevinçle elini sıktığını, fedakarlığı için teşekkür ettiğini ve kendisini şimdiden ödüllendirilmiş hissettiğini söyledi. "Peki ödülü bu mu oldu?" diye sordu kadınlardan biri. "Onu bir daha hiç görmedi." "Ah," dedi hanımefendi. Bu söz, arkadaşımızın bizi tekrar terk etmeden önce konuya yaptığı tek önemli katkıydı. Ertesi gece, şöminenin köşesindeki en iyi sandalyede, solgun kırmızı renkte, İnce ve eski tarz altın kenarlı bir albüm duruyordu. Her şey gerçekten birden fazla gece sürdü. Ama ilk seferinde aynı kadın başka bir soru sordu. "Başlığınız nedir?" "Bir başlığım yok." "Ah, ben de öyle düşünmüştüm," dedim. Ama Douglas bana kulak asmadan, yazarın el yazısının güzelliğini adeta bir çizim gibi net bir tonda okumaya başladı. Başlangıçta her şeyi, bir dizi uçuş ve düşüş olarak hatırlıyorum. Doğru ve yanlışın sallantısıydı bu. Kasabadan ayrılıp kendi gerçekliğimle karşılaştıktan sonra, bir nezaket buldum belki ama, her halükarda birkaç çok kötü gün geçirdim. Kendimi yine şüpheler içinde buldum. Gerçekten büyük bir hata yaptığımdan emindim. İşte bu ruh halinde geçirdim zamanı. Beni durağa götüren, uzun saatler boyunca çarpışıp sallanan o otobüsteydim. Evden gönderilecek bir araç tarafından karşılanacağım yere doğru gidiyordum. Bu kolaylık bana söylenmiş, emredilmişti. Haziran ayının sonlarına doğru, sıcak bir öğleden sonra öğrendim. Beni beklemek üzere geniş bir sinek araba gelmişti. O saatte araba sürmek, güzel bir günün, yaz tatlılığının bana sunduğu dostça bir karşılamaydı. Bu topraklarda direncim yeniden arttı. Avenue'ya döndüğümüzde, içimi muhtemelen zihnime batan bir rahatlama kapladı. Sanırım böyle bir şey bekliyordum. Ya da korkuyordum. Beni karşılayan şeyin iyi bir sürpriz olması, hüzünlü bir durumdu aslında. En çok geniş, net cephesini hatırlıyorum. Açık pencereleri, taze perdeleri ile son derece hoş bir izlenimdi. Dışarı bakan iki hizmetçiyi hatırlıyorum. Çimleri, parlak çiçekleri ve tekerleklerimin çakıl üzerindeki o çıtırtısını. Kulelerin üzerinde kümelenmiş ağaç tepelerini hatırlıyorum. Altın gökyüzünde dönüp gagalayan kuşları. Sahne öyle büyüktü ki, kendi küçük evimden çok farklı bir iz bıraktı bende. Ve hemen orada, kapıda belirdi. Elinde küçük bir kız çocuğu tutan, son derece medeni bir kadın. Bana hanımefendi ya da seçkin bir ziyaretçiymişim gibi düzgün bir reverans yaptı. Harley Street'te burası hakkında daha dar bir fikir edinmiştim. Hatırladığım kadarıyla sahibinin çok daha centilmen olduğunu düşünmüştüm. Keyif alacağım şeyin, onun sözlerinden çok farklı olabileceğini hissettim. Ertesi güne kadar bir damla bile dinlenemedim. Çünkü sonraki saatlerde, küçük öğrencimle tanışmamın heyecanıyla adeta zaferle taşındım. Bayan Groz'a eşlik eden o küçük kız. Bana o anda, sırf onunla ilişki kurmanın bile büyük bir servet kazanmak kadar çekici olduğu bir yaratık gibi göründü. O, şimdiye kadar gördüğüm en güzel çocuktu. Sonrasında işverenimin bana neden ondan daha fazla bahsetmediğini merak ettim. O gece çok az uyudum. Fazlasıyla heyecanlıydım. Bu durum beni şaşırttı. Bana gösterilen cömertlik hissi zihnimi tamamen kaplamıştı. Büyük, etkivalici oda, evin en iyilerinden biriydi. Büyük devlet yatağı, sanki içi doldurulmuş gibi duran figürlü perdeler, uzun aynalar. İlk kez kendimi baştan ayağa görebiliyordum. Hepsinden çok etkilendim. Küçük sorumluluğumun cazibesi, olağanüstü bir şey gibi görünüyordu. Birçok detay işin içine dahildi. Adı ilk andan itibaren ortaya atılmıştı. Bayan Groves ile olan ilişkimizi bir kural olarak anlamam gerekiyordu. Yolda, arabada bunun üzerine epeyce düşünmüştüm. Bu erken bakış açısında beni yeniden küçültebilecek tek şey. Beni görmekten bu kadar memnun olmasının açık haliydi. Yarım saniye içinde hissettim. Bu an, onu çok mutlu etmişti. Köklerine bağlı, sade, temiz ve sağlıklı bir kadındı. Yine de bunu fazla belli etmemek için kesinlikle dikkatli davranıyordu. O zaman bile merak ettim. Neden bunu göstermek istemiyordu? Bunun nedenini şüpheli düşünmek, elbette beni huzursuz edebilirdi. Ama bu, aramızdaki bağı bozacak bir huzursuzluk değildi. Küçük kızımın parlak görüntüsü, melek gibi güzelliğinin vizyonu kutsal bir şey gibiydi. Bunun muhtemelen her şeyden çok payı vardı. Sabaha kadar birkaç kez kalkıp odamda dolaşmama neden olan bir huzursuzluktu bu. Tüm resmi ve perspektifi görmek istiyordum. Açık penceremden soluk yaz şafağını izlemek.
Evin geri kalanından yakalayabildiğim kısımlara bakmak ve dinlemek. Solan alacakaranlıkta ilk kuşlar cıvıldamaya başlıyordu. Olası bir iki sesin tekrarı için dinliyordum. Daha az doğal olan, dışarıdan değil de sanki içeriden gelen sesler. Duyduğumu sandığım sesler. Bir çocuğun çığlığını zayıf ve uzaktan tanıdığıma inandığım bir an oldu. Başka bir şey daha vardı. Kapımın önünden hafif bir ayak sesiyle geçildiğini fark ettiğimde. İrkilerek irademe geldiğimi hissettim. Ama bu hayaller, dengemi tamamen kaybettirecek kadar belirgin değildi. Sadece ışıkta ya da karanlıkta oluyordu. Düşüncelerim şimdi zihnime geri dönen diğer konulara kayıyordu. İzlemek, öğretmek, küçük Flora'yı şekillendirmek ve ona açıkça mutlu, faydalı bir hayat yaratmak. Aramızda anlaşmıştık. Bu ilk durumdan sonra onu doğal olarak gece yanıma almam gerektiği söylenmişti. Küçük beyaz yatağı zaten odamda hazırlanmıştı. Üstlendiğim şey onun tüm bakımıydı. Bayan Groves ile gösterdiğimiz düşünce sonucu, sadece kaçınılmaz tuhaflıklar ve doğal çekingenlik yüzünden bu son kez böyle kalmıştı. Bu çekingenliğe rağmen, ki çocuğun kendisi dünyadaki en tuhaf şekilde tamamen açık ve cesurdu. Rahatsız edici bir bilinç işareti göstermeden izin verdi. Derin, tatlı bir huzurla. Rafael'in kutsal bebekleri gibi. Bizi birleştirecek bu süreçte, beni seveceğinden artık oldukça emindim. Bayan Groz'u zaten sevmeye başlamıştım. 4 uzun mumun ışığında akşam yemeğinde otururken, duyduğum hayranlığı hissetmek büyük bir zevkti. Öğrencim, yüksek sandalyesinde ve önlüğüyle, parlak yüzüyle bana dönüktü. Aramızdaydı, ekmek ve sütünü yiyordu. Flora'nın yanında, doğal olarak aramızda sadece olağanüstü, tatmin olmuş. Belirsiz ve anlaşılmaz bakışlar geçebiliyordu. Dolambaçlı göndermeler yapıyorduk. Ve küçük çocuk, ona benziyor mu? O da çok mu olağanüstü? Bir çocuğu övmeyi durduramazsınız. Ah, hanımefendi, çok dikkat çekici. Eğer bunu iyi düşünüyorsanız. Ve orada, elinde bir tabakla duruyordu. Birimizden diğerine bakan yoldaşımıza gülümsüyordu. Sakin, göksel gözleri vardı. Bizi kontrol edecek hiçbir olumsuzluk içermiyordu. Evet, eğer yaparsam, küçük beyefendi seni alıp götürecek. Sanırım bunun için geldim. Kendimi kaptırmak için. Sonra ekleme ihtiyacı hissettim. Ama korkarım. Çok kolay kapılıyorum. Kendimi Londra'da da kaptırmıştım. Bayan Groz'un geniş yüzünü hala görebiliyorum. Bunu izlerken sordu. Harley Street'te mi? Harley Street'te. Hanımefendi. İlk siz değilsiniz. Ve sonuncusu da olmayacaksınız. Ah, hiç iddiam yok, diyerek gülebilirdim. Sadece bir tane. Diğer öğrencim. En azından anladığım kadarıyla yarın mı geri geliyor? Yarın değil. Cuma günü hanımefendi. O da sizin gibi arabayla geliyor. Muhafızların gözetimi altında. Ve aynı arabayla karşılanacak. Hemen belirttim. Hem uygun hem de hoş ve samimi bir dille. Bu nedenle, kamu taşımacılığı geldiğinde küçük kız kardeşiyle birlikte onu beklemeliydik. Bayan Groves bu fikrime o kadar içtenlikle katıldı ki. Tavrını bir tür teselli olarak algıladım. Yemin ederiz ki, asla sahte davranılmaz, şükürler olsun. Soru karşısında her zaman sessiz kalmalı. Ah, orada olduğuma ne kadar da sevindi. Ertesi gün hissettiğim şey, sanırım gelişin yarattığı o neşeli havanın bir tepkisiydi. Muhtemelen en fazla, etrafta yürürken daha geniş bir ölçeğin yarattığı hafif bir baskıydı. Yukarı baktım, yeni koşullarımı fark ettim. Gerçekten de hazır olmadığım, alışkın olmadığım bir kapsamdı bu. Kendimi taze, biraz korkmuş ama bir o kadar da gururlu buldum. Bu huzursuzluk yüzünden dersler kesinlikle biraz gecikti. Düşündüm ki, ilk görevim, başarabileceğim en nazik yöntemlerle çocuğu kazanmaktı. Beni tanıma hissini ona vermeliydim. Günü onunla dışarıda geçirdim. Bunu büyük bir memnuniyetle yaptım. Çünkü bana o yeri gösterebilecek tek kişi o olabilirdi. Adım adım, oda, sır sır gösterdi her şeyi. Hakkında esprili, neşeli, çocukça konuşmalar yapıyordu. Sonuçta, yarım saat içinde büyük dostlar olmuştuk. Genç olmasına rağmen çok etkilendim. Küçük turumuz boyunca sergilediği özgüveni ve cesareti müthişti. Boş odalar, sıkıcı koridorlar. Beni duraklatan o eğri merdivenler. Hatta başımı döndüren, eski ve mekik şeklindeki kare kulenin zirvesi. Sabah müziği gibiydi sesi. Bana sorduğumdan çok daha fazlasını anlatma eğilimindeydi. Çıkardığı seslerle beni yönlendirdi. Bully'ye ayrıldığım günden beri görmedim.
Şimdi daha yaşlı ve daha bilgili gözlerim için, belki de yeterince daralmış görünecektir. Ama o zaman, küçük rehber kızım, altın saçları ve mavi elbisesiyle köşelerde önümde dans ediyordu. Geçitlerden aşağıya doğru bakarken, pembe bir ruhun yaşadığı masalsı bir şato manzarası gördüm. Genç zihnim, masal kitaplarından çıkmış tüm renkleri alan bir yer hayal ediyordu. Sadece bir masal kitabının içine mi düşmüştüm? Bunları ben mi hayal etmiştim? Hayır, büyük, çirkin, antika ama kullanışlı bir evdi burası. Hala eski ve yarı yenilenmiş bir binanın özelliklerini taşıyordu. Yarı kullanılmış bir yapıydı. Sanki büyük, akıntıya kapılmış bir gemide. Bir avuç yolcu gibi kaybolduğumuzu hayal ettim. Gariptir ki, dümende ben vardım. Bu durum bana, 2 gün sonra Flora ile buluşmak için arabayla yola çıktığımda tam anlamıyla nüfuz etti. Bayan Groz'un anlattıkları, küçük beyefendinin durumu ve hepsinden önemlisi, o yaratığın ikinci akşam kendisini tekrar göstermesi. Tüm bunlar beni derinden, çok derinden rahatsız etmişti. İlk gün genel olarak, aynen daha önce belirttiğim gibi, güven verici geçmişti aslında. Fakat zaman geçtikçe, en sonunda kendimi keskin bir endişenin pençesinde buldum. O akşam posta çantası geldi. Biraz geç kalmıştı. İçinde bana yazılmış bir mektup vardı. Ancak mektuba baktığımda, bunun işverenimden geldiğini anladım. Üzerinde sadece birkaç kelimelik bir not vardı. Mektubun kendisi ise, başka bir zarfın içindeydi. Mührü hala bozulmamıştı. Kendisine hitaben yazılmıştı. Notta şöyle diyordu, bunu tanıyorum. Müdürden geliyor ve bu müdür gerçekten çok sıkıcı. Onu okuyun lütfen. Gereken neyse ilgilenin. Ama sakın unutmayın, bana sakın rapor vermeyin. Tek bir kelime bile istemiyorum. Ben kaçtım. Mührü büyük bir çabayla kırdım. Öyle ki, bu süreç bana asırlar gibi geldi. Sonunda açılmamış mektubu alıp odama götürdüm. Yatmadan hemen önce üzerine atılmıştım adeta. Sonra düşündüm. Sabaha kadar bekletsem daha iyi olacaktı. Çünkü bu mektup, bana şimdiden ikinci bir uykusuz gece yaşatmıştı bile. Ertesi gün, yanımda danışabileceğim hiç kimse yoktu ve çok büyük bir sıkıntı içindeydim. Sonunda bu baskı beni tamamen alt etti. En azından Bayan Groz'a açılmaya karar verdim. Bu da ne anlama geliyor, dedim. Çocuk okulunu bırakmış. Bana o anda öyle bir baktık ki. Sonra yüzünde hızlı bir boşluk belirdi. Sanki o anki tepkisini geri almaya çalışıyor gibiydi. Ama değil mi hep, diye kekeledi. Eve gönderilmiş, evet, ama sadece tatiller için, dedim. Miles bir daha asla geri dönemeyebilir. Hiç, bilinçli olarak, pür dikkat ona baktığımı fark edince hafifçe kızardı. Onu almıyorlar mı yani, diye sordu. Kesinlikle reddediyorlar. Bunun üzerine gözlerini benden kaçırdı. Başını kaldırdığında, gözlerinin dolduğunu gördüm. İçten, iyi niyetli gözyaşlarıydı bunlar. Ne yapmış ki, diye sordu. Tereddüt ettim. Sonra en iyisinin mektubu ona vermek olduğuna karar verdim. Fakat bu hamlem sadece onun gerilemesine neden oldu. Mektubu almadı. Ellerini arkasında birleştirdi. Üzgünce başını salladı, böyle şeyler bana göre değil, hanımefendi. Anladım ki, benim danışmanım okuma yazma bilmiyordu. Yaptığım bu hataya karşı irkildim. Durumu hafifletmek için elimden geleni yaptım. Mektubu tekrar açıp ona uzattım. Sonra yeniden katlayıp cebime koydum. O gerçekten kötü biri mi, diye sordu. Gözlerinde hala yaşlar vardı. Beyler öyle mi diyor? Detaylara girmiyorlar, dedim. Sadece onu okulda tutmanın imkansız olduğunu söyleyip pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Bunun tek bir anlamı olabilir. Bayan Groves aptalca bir duyguyla dinliyordu beni. Bu anlamın ne olabileceğini sormak yerine susmayı tercih etti. Ben de işi bir tutarlılıkla, sadece kendi zihnimdeki gerçekliğe tutunarak sürdürdüm. Onun içinde, diğerlerine zarar veren bir şeyler var. Bunun üzerine, basit insanların o ani tepkisiyle birden parladı, küçük bey Miles mı? O mu başkalarına zarar verecek? Onda öyle büyük bir iyi niyet seli vardı ki. Çocuğu henüz görmemiş olsam da, korkularım beni bu fikrin saçmalığına sürükledi. Arkadaşımla bu noktada buluşmanın daha iyi olacağını düşündüm. Anında, alaycı bir tavırla ekledim, zavallı, küçük, masum arkadaşlarına yani. Çok korkunç, diye bağırdı Bayan Groves. Böyle acımasız şeyler söylemek çok korkunç. Neden derseniz, o daha neredeyse 10 yaşında bile değil. Evet, gerçekten inanılmaz olurdu.
Bu tavrımdan dolayı bana açıkça minnettardı. Önce onu görün hanımefendi, dedi. Sonra inanın buna. Onu görmek için içimde hemen yeni bir sabırsızlık filizlendi. Bu, sonraki saatler boyunca derinleşecek ve neredeyse acı verecek bir merakın başlangıcıydı. Bayan Groves, içimde ne uyandırdığının farkındaydı sanırım. Ve bunu büyük bir güvenle takip etti. İnansanız iyi olur küçük hanımefendi. Onu kutsasın, dedi bir sonraki an. Şuna bakın, döndüm. Daha 10 dakika önce Flora'yı görmüştüm. Okul odasında, elinde beyaz kağıdı, kalemi ve o harfi alıştırmalarıyla oturuyordu. Şimdi ise açık kapıdan dışarı bakıyordu. Küçük dünyasında, o sıkıcı görevlerden olağanüstü bir kopukluk sergiliyordu. Bana öyle çocuksu, öyle parlak bir ışıkla bakıyordu ki. Bu sadece bana duyduğu sevgidendi. Beni takip etmek zorunda hissetmişti kendini. M.R.S. Groz'un yaptığı karşılaştırmanın tam gücünü hissetmek için başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Artık, göz bebeğimi kollarımın arasına alıp onu öpücüklerle boğdum. İçimde, bu şüphelerimin kefareti olan derin bir hıçkırık yükseldi. Yine de, günün geri kalanında meslektaşımı izlemeye, onunla konuşmak için fırsat kollamaya devam ettim. Özellikle akşama doğru, benden uzak durmaya çalıştığını hissetmeye başlamıştım. Hatırlıyorum, merdivenlerde karşılaştık. Birlikte aşağı indik. En altta onu durdurdum. Koluna elimi koyarak tuttum onu. Öğlen söylediklerini, dedim. Onu hiçbir zaman kötü biri olarak görmediğinin bir ifadesi olarak kabul ediyorum. Başını geriye attı. O zamana kadar açıkça ve çok dürüstçe bir tutum benimsemişti. Ah, onu hiç öyle tanımadım. Asla, dedi. Yine üzülmüştüm. O zaman, onu gerçekten tanıyorsun? Evet hanımefendi, şükürler olsun ki tanıyorum. Düşündüğümde bunu kabul ettim. Yani o, hiç yaramazlık yapmayan bir çocuk mu? Bana göre öyle bir çocuk değil. Onu daha sıkı tuttum. Siz yaramaz ruhlu olanları mı seversiniz yoksa? Sonra, onun cevabını beklemeden heyecanla atıldım, ben de öyle. Ama, kirletecek kadar değil. Kirletmek için mi? Bu büyük kelimem onu şaşırtmıştı. Açıkladım, yani, yozlaştırmak. Baktı, ne demek istediğimi anladı. Ama bu onda garip bir kahkaha yarattı. Onun sizi yozlaştırmasından mı korkuyorsunuz yoksa? Bu soruyu öyle ince, öyle cesur bir mizahla sordu ki. Şüphesiz onun bu haline uymak için ben de hafif bir kahkaha attım. O an için endişelerimi bir kenara bırakıp alaya vurdum işi. Ama ertesi gün, arabayla gezinti saatim yaklaşırken, onunla başka bir yerde tekrar karşılaştım. Benden önce burada olan hanımefendi nasıl biriydi, diye sordum. Son mürebbiye mi? O da genç ve güzeldi. Neredeyse sizinle aynı yaştaydı ve en az sizin kadar güzeldi hanımefendi. Ah, umarım gençliği ve güzelliği ona yardımcı olmuştur, dedim. Sonra şaşırdığımı hatırlıyorum. Anlaşılan beyefendi, bizim gibi genç ve güzel olanları seviyor. Evet, öyle yapardı, diye onayladı Bayan Groves. Sorun şu ki, herkesi beğenirdi. Gerçekten konuştuğunu fark edince aniden kendini topladı. Yani, Efendimizin tarzı böyledir. Etkilenmiştim. Peki siz, biraz önce ilk kimden bahsettiniz? Yüzü boşaldı bir an. Ama sonra rengi değişti. Nasıl yani? Ondan. Efendimizden mi? Başka kimden olacak? Başka kimsenin olmadığı o kadar belliydi ki. Bir sonraki an, istemeden de olsa bana ağzından kaçırdığından daha fazlasını söylediği izlenimine kapıldım. Ben de sadece gerçekten bilmek istediğim şeyi sordum. Çocuk. Bir şey gördü mü? Bu doğru değil miydi yani? Bana hiç söylemedi. Kısa bir tereddüt yaşadım ama üstesinden geldim. Özenli miydi? Dikkatli miydi? Bayan Groves vicdanlı görünmeye çalışarak düşündü, şey hakkında. Evet, biraz. Ama hepsi bu kadar değil, öyle değil mi? Yine düşündü. Pekala hanımefendi. O gitti artık. Arkasından hikayeler anlatacak değilim. Duygularınızı gayet iyi anlıyorum, diye aceleyle cevap verdim. Ama bir an sonra, bu tavizimin üzerine gitmemden rahatsız olmayacağını düşündüm. Burada mı öldü? Hayır, gitti. Bayan Groves'un bu kısa yanıtındaki belirsizlik beni huzursuz etti. Ölmeye mi gitti yani? M.R.S. Groves doğrudan pencereden dışarı bakıyordu. Fakat BLY için görevlendirilen gençlerin neyle karşılaşacağını bilmeye hakkım olduğunu hissettim. Hastalanıp eve gittiğini mi söylemek istiyorsunuz? Bu evde hastalanmadı. Göründüğü kadarıyla, yılın sonunda ayrıldı. Dediğine göre kısa bir tatil için eve gidecekti. Verdiği emekler düşünülürse, bunu kesinlikle hak etmişti zaten.
O zamanlar başka bir genç kadınımız vardı. İyi ve zeki bir kız olan bir hemşire. Çocuklarla o ilgileniyordu. Ama genç hanımefendimiz bir daha asla geri dönmedi. Biz onu beklerken, Efendimiz'den öldüğüne dair bir haber aldım. Bu duyduklarımı zihnimde tarttım. Peki ama, neden ölmüş? Bana hiç söylemedi. Ama lütfen hanımefendi, dedi Bayan Groves. Artık işimin başına dönmeliyim. Neyse ki bana sırtını dönmesi, haklılarım için değildi. Endişeler, karşılıklı saygımızın büyümesini engelleyebilecek bir küçümseme. Biz küçük Miles'ı eve getirdikten sonra, her zamankinden daha samimi bir şekilde tanıştım. Sersemlediğim, genel duygularımın zemini. O kadar devasa bir halde ki. O zaman hazır, şimdi bana gösterilen bir çocuğun altındaki bir çocuğun altına girmesi gerektiğini ilan ediyorum. Bir yasaklama yöntemi. Olay yerine biraz geç kaldım. Ve o ayakta dururken hissettim. Arabanın olduğu han kapısının önünde beni özlemle bekliyordu. Onu yere bırak. Onu o anda, dışarıda ve içinde, tazeliğin büyük parıltısı. Aynı saflığın pozitif kokusu ki. Benim içinde, ilk andan itibaren küçük kız kardeşini gördü. O inanılmaz derecede güzeldi. Ve Bayan Groves bunu tam olarak işaret etmişti. Her şey, ama bir tür tutku dışında. Ona olan şefkat, varlığıyla silinmişti. O anda ve orada aldığım şey kalbime yansıdığı için, daha önce hiç bulamadığım ilahi bir şeydi. Herhangi bir çocukta derecesi, hiçbir şey bilmeyen tarif edilemez havası. Dünya ama sevgi. Kötü bir isim taşımak imkansız olurdu. Daha büyük bir masumiyet tatlılığı. Ve onunla Bully'e döndüğümde sadece şaşkın kaldım. Şimdilik öyle değildim ki, öyle değildim. Odamda kilitli olan korkunç mektubun hissine öfkelenmişim, çekmece. Bayan Groves ile özel bir konuşma yapabildiğim anda bunun korkunç olduğunu söyledi. Beni hemen anladı. Acımasız suçlamadan bahsediyorsun. Bir an bile yaşamıyor. Sevgili kadınım, bak o. Onun cazibesini keşfetmiş olmama gülümsedi. Sana temin ederim, hanımefendi, başka bir şey yapmıyorum. Peki ne diyeceksin, diye hemen ekledi. Mektuba cevap olarak mı? Kararımı vermiştim. Hiçbir şey. Peki ya amcasına? Keskin oldum. Hiçbir şey. Peki ya çocuğun kendisine? Harikaydım. Hiçbir şey. Önlüğüyle ağzına büyük bir silme yaptı. O zaman ben ayağa kalkarım senin. Göreceğiz. Başaracağız. Hevesle tekrar ettim. Elimi ona uzattım, bunu yemin edin. Beni bir an orada tuttu, sonra önlüğünü tekrar havaya kaldırdı ve ayrılmış haliyle el. Hanımefendi, özgürlüğü kullanmamı isterim. Beni öpmek için mi? Hayır. İyi yaratığı kollarıma aldım ve sonra kardeş gibi sarıldı. Daha da güçlenmiş ve öfkelenmiş hissetti. Her neyse, bu o dönem içindi. O kadar dolu bir zaman ki. Hatırladığım kadarıyla şimdi biraz ayırt etmem için gereken tüm sanat eserlerini hatırlattı. Geri dönüp hayranlıkla baktığım şey, kabul ettiğim durum. Ben yoldaşımla birlikte işi bitirmek için görevlendirildim ve bir büyü altındaydım. Görünüşe göre, bu kapsamı ve zorluğu yumuşatabilirdi böyle bir çabanın bağlantıları. Büyük bir dalgayla havaya kaldırıldım. Hayranlık ve acıma. Bunu basit buldum. Cehaletimde, kafam karışıklığında ve belki de benim kibirim. Eğitimi olan bir çocukla başa çıkabileceğimi varsaymak. Dünya tamamen başlangıç noktasındaydı. Hatta hatırlayamıyorum bugün, tatillerinin sonu ve yeniden başlaması için hangi teklifi önerdiğimi. Çalışmaları, benimle dersler, gerçekten de, o büyüleyici yaz. Hepimizin bir sahip olması gereken teori. Ama şimdi haftalarca derslerin geçmesi gerektiğini hissediyorum, kendime ait oldu. Bir şey öğrendim. Başta, kesinlikle. Küçük, boğulmuş eğitimimin öğretilerinden biri bu değildi hayat. Eğlenmeyi, hatta eğlenmeyi, yarın için düşünmemeyi öğrendi. Bir anlamda, uzayı, havayı ve özgürlüğü ilk kez tanıdığım zamandı. Yazın tüm müziği ve doğanın tüm gizemi. Ve sonra bir de vardı düşünce. Ve düşünce tatlıydı. Ah, bu bir tuzaktı. Değil tasarlanmıştı ama derin. Hayal gücüme, inceliğime, belki de benim kibir. İçimdeki en heyecanlı olan şeye. Her şeyi en iyi şekilde hayal etmenin yolu demek ki benim dikkatimi kaybetmiştim. Bana çok az zahmet verdiler. Onlar olağanüstü bir nazikliğe sahipti. Eskiden tahmin ederdim. Ama bu bile solgun bir kopuklukla. Karışık geleceğin, tüm gelecekler için nasıl olduğunu konusunda sert. Onlarla başa çıkacaktı ve morarabilirdi. Onlarda sağlık ve mutluluk. Ama sanki bir çift küçük çocuğun sorumlusu benim olmuşum gibi.
Kan prenslerinin büyükleri için. Her şey, doğru, onlar için kapatılmış ve korunmuş, benim hayalimde. Yıllar sonrası tek biçim onlar için romantik bir romantiği. Gerçekten kraliyet bir uzantısı olarak alabilecekti bahçe ve park. Tabii ki, her şeyden önce, aniden kırılan şey olabilir bu. Önceki zamana bir sessizlik kazandırıyor. Sessizlik. Bir şey toplanıyor ya da çömeliyor. Değişim aslında bir bahar gibiydi, canavar. İlk haftalarda günler uzundu. En iyi hallerinde, çoğu zaman bana eskiden kendi saatim dediğim saat. Öğrencilerim için çay saati ve yatma saati gelip geçtiği için. Son emekliliğimden önce küçük bir. Sadece bir ara gibi. Arkadaşlarımı ne kadar sevsem de, bu saat en iyiydi, en çok sevdiğim gün. Ve en çok da ışık söndükçe. Ya da daha çok, gün sürdü ve son kuşların son sesleri kızarmış bir gökyüzünde. Eski ağaçlardan geliyordu. Bir dönüş yapabilirdim bahçe ve keyif. Neredeyse eğlendiren bir mülkiyet hissiyle beni gururlandırdı. Yerin güzelliği ve onuru. Bunlardan keyif almak büyük bir zevkti, kendimi huzurlu ve haklı hissettiğim anlar. Şüphesiz, belki de takdir etmem, sakin sağduyum ve genel yüksek görgü kurallarımla. Ben zevk veriyordum. Eğer o bunu hiç düşündüyse. Kişiye baskısına karşılık verdim. Benim yaptığımın şeyi, onun içtenlikle yaptığı şeydi umut etti ve doğrudan benden istedi. Ve sonuçta bunu yapabileceğimi söyledi. Beklediğimden bile daha büyük bir sevinç verdi. Sanırım kendimi hayal ettim, kısa bir şekilde, olağanüstü bir genç kadın. Ve bunun olacağına inanarak teselli buluyordu, daha fazla kamuoyuna açık görünür. Bir cephe sunmak için olağanüstü olmam gerekiyordu. Şu anda ilk işaretlerini veren olağanüstü şeyler. Bir öğleden sonra, tam saat ortasında, Tom buldu. Çocuklar gizlenmişti ve yürüyüşüme çıkmıştım. Düşüncelerden biri, ben şimdi en ufak bir şekilde fark etme, eskiden benimle birlikteydi. Wanderings ise aniden büyüleyici bir hikaye kadar büyüleyici olacağını söylüyordu. Biriyle tanış. Bir yolun dönmesinde biri orada belirir ve ayağa kalkardı. Önümde gülümseyip onayla. Daha fazlasını istemedim. Sadece ben bilmesi gerektiğini istedi. Ve emin olmanın tek yolu, onu ve yakışıklı yüzündeki nazik ışığı görmek. Tam olarak öyleydi bana karşı mevcut oldu. Yani yüz vardı. İlk günde, bu zamanlarda, uzun bir Haziran gününün sonunda. Ortaya çıkmakta durduğum plantasyonlardan birinden evin görüş alanına kadar göründü. Beni ne tutukladı yerinde ve herhangi bir vizyonun izin verdiğinden çok daha büyük bir şokla. Çünkü, hayal gücümün bir anda gerçeğe dönüştüğü hissiydi. O orada duruyordu. Ama çok yüksekte, çimenliğin ötesinde ve en tepede. O ilk sabah küçük Flora'nın beni götürdüğü kule. Bu kule ise bir çiftten biriydi. Kare, uyumsuz, sırtlı yapılar. Nedense ayırt edilenlerdi. Ama görebiliyordum, yeni ve eski olarak çok az fark vardı. Çiftin karşı uçlarını kuşattılar evi ve muhtemelen mimari absürtlüklerdi. Gerçekten de bir ölçüde kurtarılmıştı, tamamen bağımsız ya da fazla gösterişli bir boyda olmadan. Flört etmek, zencefilli kurabiye antikası, zaten bir romantik canlanmadan saygın geçmiş. Onlara hayranlık duyuyordum, hayal ediyordum. Çünkü hepimiz yapabilirdik bir dereceye kadar kar ettiklerinde. Özellikle alacakaranlıkta göründüklerinde, gerçek surlarının ihtişamı. Ama o kadar yüksek değildi ki sık sık kullandığım figür en yerinde gibiydi. Ben de, bu figürü hatırlıyorum, net alacakaranlıkta. İki farklı duygusal nefesler ki bunlar benim ilk şokumun ve benimkinin şokuydu, ikinci sürpriz. İkincisi, ilk hatamın şiddetli algısıydı. Gözlerimle karşılaşan adam, aniden tahmin ettiğim kişi değildi. İşte böylece bana bir hayal şaşkınlığı geldi. Ve bu yıllardan sonra umabileceğim bir canlı bakış açısı yok. Yalnız bir yerde bilinmeyen bir adam. Özel olarak yetiştirilmiş genç bir kadına korku konusu verildi. Ve şu rakamı yüzümde. Birkaç saniye daha beni temin etti. Başka kimse kadar çok az benim. Aklımda olan görüntü olduğu için biliyordu. Harley'de görmemiştim Street. Hiçbir yerde görmemiştim. Üstelik en tuhaf yer dünyadaki bir yol. Anında ve ortaya çıkma gerçeğiyle, yalnızlığa dönüş. En azından bana göre, burada ifademi düşünerek yapıyorum hiç başaramadığım için. Anın tüm hissi geri geliyor. O sanki, ben içledikleri. Tüm diğer sahne ölümle sarsılmıştı. Yazarken tekrar duyabiliyorum. Yoğun, sessizlik.
Ve akşam sesleri azaldı. Kaleler kakalamaları bıraktı. Altın gökyüzü ve dostane saat, bir an için tüm sesini kaybetti. Ama doğada başka bir değişiklik yoktu. Tabii ki gerçekten gördüğüm bir değişim değilse daha garip bir keskinlikle. Altın hala gökyüzündeydi, berraklık hava. Ve surların üzerinden bana bakan adam, bir kesin olarak bir çerçevede fotoğraf. İşte böyle düşündüm, olağanüstü bir hızla. Olabileceği ve olmadığı her kişiyi tanıyordu. Yüzleştik. Mesafemiz oldukça uzun oldu ki kendime yoğun bir şekilde kim olduğunu sordum. O zaman öyleydi ve benim söyleyemememin sonucu olarak bir hayranlık hissi yaşadım, birkaç saniye daha yoğunlaştı. Büyük soru, ya da bunlardan biri, sonrasında bildiğim gibi, şu. Bazı meseleler, ne kadar sürdükleri sorusu. Peki, bu mesele benim, ne derseniz düşünün. Ben bir düzine yakaladığım sürece sürdü. Hiçbiri iyiye doğru fark yaratmayan olasılıklar. Bak, evde ve ne kadar süredir evde bulunmuş, yukarıda hepsi, habersiz olduğum bir kişi. Sadece dizginlediğim sürece sürdü. Biraz da ofisimin böyle bir şey olmaması gerektiğini talep ettiği hissiyle cehalet ve böyle bir kişi yok. Bu ziyaretçi süresince sürdü, hiç olmasa olaylar. Ve hatırladığım kadarıyla, garip bir özgürlük dokunuşu vardı. Şapka takmamasının tanıdıklık işareti. Beni düzeltmiş gibiydi, onun sadece bir soru, sadece solan ışıkta sadece incelemeyle. Kendi varlığı onu kışkırttı. Birbirimize seslenmek için çok uzaktık. Ama bir an vardı, daha kısa mesafede, aramızda bir meydan okuma. Susturmayı bozmak, heteroseksüel ortaklığımızın doğru sonucu olurdu bakmak. Evden uzaktaki bir açıdaydı, çok dikti. Bana çarptı, iki elim de kenara değdi. Yani onu gördüğüm gibi gördüm bu sayfada oluşturduğum harfler. Sonra, tam olarak, bir dakika sonra, sanki gösteri, yavaşça yerini değiştirdi. Geçti, bana sertçe baktı platformun karşı köşesine doğru ise. Evet, en keskin hissettim bu geçiş sırasında gözlerini benden hiç ayırmadığını. Ve bunu görebiliyorum elinin, giderken, bir sıran üzerinden sıradaki. Diğer köşede durdu, ama daha kısa. Ve yine de arkasını döndü. Yine de beni belirgin şekilde düzeltti. Arkasını döndü, bildiğim tek şey buydu. Bu sefer daha fazlasını beklemediğim için değildi. Çünkü yaşadığım bu sarsıntı, ben fark etmeden ruhumun derinliklerine kök salmıştı. Bir sır mı vardı ortada? B.L.Y. şatosu. Tıpkı Udolfo'nun gizemi gibi bir sır mı saklıyordu? Yoksa içeride kilitli tutulan deli bir insan, adı bile anılmayan bir akraba mı vardı? Gözlerden uzak, beklenmedik bir hapis hayatı mıydı bu? Ne kadar süre boyunca bu soruları kafamda döndürüp durduğumu söyleyemem. Büyük bir merak ve yoğun bir korkunun karmaşası içinde. O çarpışmayı yaşadığım yerde çakılıp kalmışım. Eve tekrar adım attığımda, karanlık tamamen üzerime çökmüştü. Aramızdaki o huzursuzluk beni öylesine ele geçirmiş, öylesine sürüklemişti ki. Etrafta amaçsızca dolaşırken neredeyse 3 mil yol yürümüş olmalıydım. Ancak sonrasında yaşadığım o bunalım, sıradan bir insani soğukkanlılığın bile çok ötesindeydi. Aslında işin en sıra dışı kısmı, ve belki de en tuhafı, koridora girdiğimde fark ettiğim şeydi. Yani M.R.S. Groves ile karşılaşmam. O an zihnimde tıpkı bir film şeridi gibi canlanıyor. Dönüşümde lamba ışığıyla aydınlanan o geniş, beyaz panelli alan. Duvarlardaki portreler, yerdeki kırmızı halı. Ve arkadaşımın yüzündeki o şaşkın ifade. Beni ne kadar çok özlediği, beni görünce ne kadar rahatladığı gözlerinden okunuyordu. Hemen o an anladım. Onun o açık ve dürüst tavrı. Sadece benim görünüşüm yüzünden yaşadığı basit bir kaygının rahatlamasıydı. Bunu hemen sezmiştim. Zihnimde şekillendirdiğim o olaya dair hiçbir şeyden haberi yoktu. Onun bu rahat ve samimi yüzünün bana böylesine güven vereceğini hiç tahmin etmemiştim. Hatta gördüğüm şeyin dehşetini ve önemini tartarken, bundan ona bahsetmekte tereddüt ettim. Tarih boyunca yaşanan hiçbir şey bana bu denli tuhaf gelmemişti. Gerçek korkunun başladığı o an, içgüdüsel olarak yanımdaki dostumu koruma ihtiyacı duydum. O sıcak, hoş salonda, onun gözleri bana melek gibi bakarken, nedenini ifade edemediğim bir kararlılık hissettim. Geç kalışım için belirsiz bir bahane uydurdum. Gecenin güzelliğini, havadaki ağır çiğ ve ıslanan ayaklarımı öne sürerek, mümkün olan en kısa sürede odama çekildim. Burada başka bir olay daha vardı. Sonraki günler boyunca devam eden, son derece tuhaf bir ilişkiydi bu.
Gün içinde öyle saatler, öyle anlar geliyordu ki, açıkça üzerimde olan görevlerimden bile sıyrılıp, sadece düşünmek için kendimi odaya kapatmam gerekiyordu. Yalnızlık. Mesele dayanabileceğimden fazla gerilmiş olmam değildi. Beni asıl korkutan şey, kendi durumumun farkında olmamdı. Çünkü kabullenmem gereken gerçek çok basitti. Tüm o açıklanamaz durumun içinde, ziyaretçimin bana içtenlikle endişeli göründüğü hissini zihnimden atamıyordum. Çok geçmeden anladım ki, soru sorup dikkat çekmeden ya da evde heyecanlı bir sorun belirtisi yaratmadan da bilgi toplayabilirdim. Yaşadığım o büyük şok, görünüşe göre tüm duyularımı keskinleştirmişti. Sonunda emin oldum. Geçen 3 gün boyunca dikkatle gözlemledim. Hizmetçiler bu konuda hiçbir şey uygulamamıştı ve bu durum hiçbir oyun konusu yapılmamıştı. Benim bildiğim o korkunç şey, etrafımdaki hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Geriye tek bir sağlam çıkarım kalıyordu. Birisi gerçekten son derece iğrenç bir şekilde hareket etmişti. Tam olarak buydu olan biten. Tekrar odama girip kapıyı kilitliyor ve kendime bunu söylüyordum. Ortada apaçık bir müdahale vardı. Eski evlere meraklı, vicdansız bir yolcu, fark edilmeden içeri sızmıştı. Manzarayı en iyi açıdan seyretmek istemiş ve sonra da geldiği gibi sessizce sıvışmıştı. Bana o kadar cesur ve sert bir bakış fırlattıysa, bu sadece onun dikkatsizliğinin bir parçasıydı. İşin iyi tarafı, onu bir daha asla görmeyecek olmamızdı. Bu o kadar da rahatlatıcı bir şey değildi, itiraf ediyorum. Çünkü beni yargılamaktan vazgeçirmedi. Temelde, o olay dışında hiçbir şey görünürde aksamıyordu. Her şey benim o çekici işimden ibaretti. Ah, o çekici iş. Miles ve Flora ile sürdürdüğüm hayatım. Başımı belaya sokabileceğimi hissetsem bile, bu işi sevmekten vazgeçemezdim. O küçük korumalarımın çekiciliği, benim için sonsuz bir sevinç kaynağıydı. Bu sevinç beni sık sık düşüncelere gark ederdi. Başta duyduğum o tiksinti, o ilk korkularımın boşluğu. Görünüşe göre mesleğimin gri ve sıkıcı düz yazısı için eğlenceli bir malzeme haline gelmişti. Ama hayır, gri bir düz yazı olamazdı bu. Uzun ve yorucu bir öğütmede değildi. Çünkü işim bana her gün bir, göz alıcı güzellik, olarak sunuluyordu. Çocukluğun romantizmi ve okulun o büyüleyici şiiri. Tabii ki bununla sadece kurgu ve şiir okuduklarını demek istemiyorum. Bu küçük dostlarımın bana hissettirdiği o derin ilgiyi başka türlü ifade edemiyorum. Bunu nasıl tarif edebilirim ki? Onlara zamanla alışmak yerine, ki bir mürebbiye için bu harika bir şeydir. Kardeşliğimi tanıklık etmeye çağırıyorum, onlar da sürekli yeni keşifler yapıyordum. Ancak bu keşiflerin tıkandığı tek bir yön vardı. O da çocuğun okulda yaşadığı ve hala derin bir bilinmezlik olarak kalan davranışları meselesiydi. Bu gizemle yüzleşmek bana büyük bir acı veriyordu. Belki de gerçeği tek bir kelimeyle söylemek daha doğru olurdu. Çocuğun kendisi bu durumu zaten netleştirmişti. Hakkındaki tüm suçlamaları tamamen saçma ve anlamsız kılmıştı. Vardığım sonuç ortadaydı. Onun masumiyeti, adeta gerçek bir gülün tazeliğiyle gözler önüne seriliyordu. O küçük, korkunç ve kirlenmiş okul dünyası için fazlasıyla güzel, fazlasıyla adildi. Ve ne yazık ki bunun bedelini ödemişti. Çoğunluğun, kalite üstünlüğüne karşı beslediği o kindar hisleri düşündüm. O aptal ve kirli okul müdürleri bile bu kıskançlığa dahildi. Her iki çocukta da öyle bir naziklik, öyle bir zarafet vardı ki. Tek kusurları buydu belki de. Ama bu durum Miles'ı asla pasif ya da pısırık biri yapmıyordu. Bu halleri onları, nasıl ifade etsem? Neredeyse kişisel olmayan ve kesinlikle cezalandırılamaz bir konuma yükseltiyordu. Sanki ahlaki olarak vurulacak, eleştirilecek hiçbir tarafları yoktu. Özellikle Miles ile birlikteyken, sanki onun hiç geçmişi yokmuş gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Biz küçük bir çocuktan çok az şey beklerdik. Ama bu güzel, küçük çocukta olağanüstü hassas ve aynı zamanda olağanüstü mutlu bir şey vardı. Yaşıtı olan başka hiçbir yaratıkta görmediğim bir şeydi bu. Onunla her gün, yeniden bir başlangıç gibiydi. Tek bir saniye bile acı çekmemiş gibiydi. Bunu onun saf masumiyetine bağladım, gerçekten azarlanmış olamazdı. Eğer kötü biri olsaydı, yakalanmış olması gerekirdi. Ve o geçmişin izlerini ben de bulabilmeliydim. Ama hiçbir şey bulamadım. Çünkü o bir melekti. Okulundan hiç bahsetmezdi. Ne bir arkadaşının ne de bir öğretmeninin adını anardı. Ben ise bu konuları açıp onu huzursuz edecek kadar düşüncesiz değildim.
Tabii ki büyük bir büyünün altındaydım. İşin harika yanı, o zamanlar bile bunun mükemmel bir şekilde farkındaydım. Ama kendimi bu büyüye tamamen teslim ettim. Bu duygu, yaşayabileceğim her türlü acıya karşı mucizevi bir panzehirdi. Ki o dönemde birden fazla acı yaşadım. Evden, işlerin pek de iyi gitmediğini bildiren rahatsız edici mektuplar aldığım günlerdi o günler. Ama çocuklarım yanımdayken, dünyadaki diğer şeylerin ne önemi kalabilirdi ki? Eski günlerde emekli olmadan önce Scrappy'e sorduğum soru tam olarak buydu. Onların güzelliği beni büyülemişti. Bir pazar günüydü. Hikayeme devam edecek olursam. Yağmur öyle şiddetle ve saatlerce yağıyordu ki, kiliseye toplu halde gitmek imkansızlaşmıştı. Sonuç olarak gün devrilip akşam yaklaşırken, Bayan Groves ile anlaştık. Akşam gösterisinde, birlikte geç saatteki ayine katılacaktık. Neyse ki yağmur durmuştu. Yürüyüşümüz parktan ve çevredeki güzel yoldan geçerek köye ulaşacaktı. Yaklaşık 20 dakikalık bir mesafeydi. Aşağıya inerken, koridorda meslektaşımla buluşmak üzereydim ki, 3 dikiş gerektiren bir çift eldivenimi hatırladım. O eldivenler, belki de pek itici olmayan bir ortamda kalmıştı. Pazar günleri çocuklarla çay çorba içerken oturulan, o soğuk, temiz, maun ve pirinç kaplı, yetişkin, yemek salonundaki tapınakta bırakılmıştı. Eldivenler oradaydı ve ben onları almak için geri döndüm. Gün yeterince griydi ama öğleden sonranın ışığı hala hafızamda tazeliğini koruyor. Eşiği geçerken pencerenin yanındaki sandalyede duran eldivenlerimi tanıdım. Pencere o an kapalıydı. Ancak tam o esnada, pencerenin dış tarafında birinin durduğunu ve doğrudan içeri baktığını fark ettim. Odaya tek bir adım atmak yetti. Görüşüm anındaydı. Her şey tüm çıplaklığıyla oradaydı. Doğrudan içeri bakan o kişi. Daha önce bana görünen kişinin ta kendisiydi. Yine ortaya çıkmıştı. Ayırt edici başka bir özellik söylemeyeceğim, çünkü bu imkansızdı. Ama bu karşılaşma, aramızdaki ilişkiyi bir adım daha ileri taşıdı. Onunla tekrar yüzleşmek nefesimi kesti, bedenimi buz gibi soğuttu. O aynı kişiydi. Birebir aynıydı. Bu sefer belden yukarısı görünüyordu. Zemin kattaki yemek odasının penceresinden, üzerinde durduğu terasa bakıyordu. Yüzü cama öylesine yakındı ki. Bu yakınlık, ilk karşılaşmamızın ne kadar yoğun olduğunu bana bir kez daha kanıtladı. Sadece birkaç saniye sürdü bu an. Beni gördüğüne ve tanıdığına emin olacağım kadar uzun bir süre. Ama sanki yıllardır ona bakıyormuşum ve onu her zaman tanıyormuşum gibi hissettim. Derken, daha önce hiç yaşanmamış bir şey oldu. Cama dayalı yüzündeki o bakış. Odanın karşısına kadar ulaşan o derin, sert bakış. Bir an için beni serbest bıraktı. Onu izlemeye devam edebiliyordum. Gözlerinin sırayla odadaki birkaç farklı şeye odaklandığını gördüm. İşte o an, ruhuma fazladan bir şok saplandı. O buraya benim için gelmemişti. Kesinlikle başka biri için gelmişti. Bu gerçeğin parıltısı, çünkü bu his artık katıksız bir korkuydu, bende olağanüstü bir etki yarattı. Olduğum yerde dururken içimde ani bir görev ve cesaret duygusu titredi. Cesaret diyorum, çünkü çoktan sınırımı aşmış durumdaydım. Hızla kapıdan fırladım. Evin dışına çıktım ve teras boyunca olabildiğince hızlı koştum. Bir köşeyi döndüm ve tam olarak görüş açısına girdim. Fakat, artık hiçbir şey yoktu. O ziyaretçi kaybolmuştu. Durakladım. Gerçek bir rahatlama hissiyle neredeyse yere düşecektim. Ama tüm sahneye, onun tekrar ortaya çıkması için zaman tanıdım. Zaman diyorum ama ne kadar sürdü ki? Bu tür anların süresi hakkında bugün net konuşamam. Öyle bir anda zaman algısı insanı terk eder. Aslında birkaç saniye olan şey, bana sonsuzluk gibi gelmişti. Teras, tüm mekan, çimler, ötedeki bahçe ve park. Görebildiğim her yer bomboştu. Büyük bir boşluk, sessizlik. Çalılar ve devasa ağaçlar vardı ama hiçbirinin onu sakladığına dair en ufak bir his yoktu içimde. Orada mıydı, yoksa değil miydi? Eğer onu görmüş olmasaydım, ben de orada olmayacaktım. Sonunda bunu kabullendim. O an içgüdüsel olarak, geldiğim yoldan dönmek yerine pencereye doğru yürüdüm. Kafam karmakarışıktı, sanki tam olarak onun durduğu yere geçmem gerekiyordu. Ve öyle de yaptım. Yüzümü cama dayadım ve tıpkı onun içeri baktığı gibi odanın içine baktım. Sanki o an, görüş açısının ne kadar geniş olduğunu bana kanıtlamak ister gibi. Bayan Groves, az önce benim ona yaptığım gibi koridordan içeri girdi. Ve yaşananların birebir tekrarı gerçekleşti.
Benim o ziyaretçiyi gördüğüm gibi gördü. Tıpkı benim gibi aniden dona kaldı. Benim yaşadığım o şokun bir benzerini ona yaşatmış oldum. Kızın yüzü sapsarı kesildi. Bu durum bana, acaba ben de bu kadar solgun görünüyor muydum, sorusunu sordurdu. Bana kısaca baktı ve geriledi. O an sadece kendi rolümü oynadım. Biliyordum. Birazdan bayılacak ya da kendisini toparlayıp yanıma gelecekti. Onunla çok yakında karşılaşmam gerekecekti. Olduğum yerde kaldım ve bekledim. Zihnimden yüzlerce düşünce geçti. Ama buraya sadece tek bir soruyu not ediyorum. Neden bu kadar çok korkmuştu? Ah, evin köşesinde tekrar belirdiğinde bana haber verdi. Görünüşe girsin. Ne oldu böyle? O şimdi kızarmış ve nefessizdi. Hiçbir şey söylemedim. Ta ki o yaklaşana kadar. Benimle mi? Olmalıyım. Harika bir yüz yaptı. Göstermeli miyim? Çarşaf kadar beyazsın. Berbat görünüyorsun. Düşündüm. Bu konuda utanç ve masumiyet olmadan buluşabilirim. İhtiyacım saygı göstermek. M.R.S. Groz'un çiçeği hışırtı olmadan düşmüştü omuzlarımdan. Ve bir an sarsıldıysam da, geri tuttuğum şeyle değildi. Elimi ona uzattım. O da aldı. Onu biraz sert tuttum. Seviyordum onu yanımda hissetmeyi. Onun utangaç kasıntısında bir tür destek vardı. Sürpriz. Tabii ki kiliseye geldin ama. Yapamam. Git. Bir şey oldu mu? Evet. Şimdi bilmelisin. Çok tuhaf mı görünüyordum? Bu pencereden mi? Korkunç. Dedim. Korktum. Bayan Groz'un gözleri bunu açıkça gösteriyordu. Henüz böyle olmak istemiyordu. Ayrıca yerini çok iyi bildiğini, benimle paylaşmaya hazır olmadığını da söyledi. Belirgin bir rahatsızlık. Ah, paylaşması kararlıydı. Bir dakika önce yemek odasından gördüğün şey. Şu etkiydi, şu. Gördüğüm şey, az önce, çok daha kötüydü. Elini sıkılaştırdı. Neydi o? Olağanüstü bir adam. İçeri bakıyor. Ne olağanüstü adam? Hiçbir fikrim yok. Bayan Groz etrafımıza boşuna baktı. O zaman nereye gitti? Ben daha az biliyorum. Daha önce gördün mü? Evet, bir kere. Eski kulede. Bana daha sert bakabildi. Yani o bir yabancı. Ah, çok. Ama bana söylemedin. Hayır. Bazı sebeplerden dolayı. Ama şimdi tahmin ettiğine göre. Bayan Groz'un yuvarlak gözleri bu saldırıyla karşılaştı. Ah, ben tahmin etmedim, dedi çok basitçe. Hayal etmiyorsan nasıl anlayabilirim? Hiç bilmiyorum. Onu sadece kulede gördün mü? Ve az önce, burada. Bayan Groz tekrar etrafına baktı. Kulede ne yapıyordu? Sadece orada durup, bana bakıyor. Bir dakika düşündü. O bir centilmen miydi? Düşünmeye gerek olmadığını fark ettim. Hayır. Daha derin bir hayranlıkla baktı. Hayır. O zaman orada kimse yok mu? Köyden kimse yok mu? Kimse. Sana söylemedim ama emin oldum. Belirsiz bir rahatlama aldı. Bu tuhaf bir şekilde çok iyiydi. Sadece gitti. Gerçekten biraz uzakta. Ama eğer centilmen değilse, o nedir? O tam bir korkunç. Bir dehşet mi? Tanrım yardım etsin, eğer onun ne olduğunu biliyorsam. Bayan Groz bir kez daha etrafına baktı. Gözlerini daha alacakaranlık uzaklığa dikti. Sonra kendini toparlayıp bana döndü. Ani bir önemsemeyerek. Artık kilisede olma zamanı. Ah, kiliseye uygun değilim. Sana iyi gelmez mi? Onları etkilemez. Eve başımı salladım. Çocuklar mı? Şimdi onları bırakamam. Korkuyorsun. Cesurca konuştum. Ondan korkuyorum. Bayan Groz'un büyük yüzü bana baktı. Bu sırada, ilk kez, uzakta, daha keskin bir bilinç parıltısı. Bir şekilde onun içinde öpüştüm kendimin ona vermediğim ve henüz vermediğim bir fikrin gecikmiş şafağı. Bana oldukça belirsiz. Hemen aklıma geldi ki, bunu şu şekilde düşündüm, ondan alabileceğim bir şey. Ve bunun arzuyla bağlantılı olduğunu hissettim. Şimdi daha fazlasını bildiğini gösterdi. Ne zamandı? Kule. Ayın ortası civarı. Aynı saatte. Neredeyse karardı, dedi Bayan Groz. Ah, hayır, hiç de öyle değil. Onu seni gördüğüm gibi gördüm. Peki nasıl girdi? Peki nasıl çıktı? Güldüm. Fırsatım olmadı sormaya. Bu akşam, görüyorsun, diye takip ettim, başaramadı içeri girmek için. Sadece gizlice mi bakıyor? Umarım sadece bununla sınırlı olur. Şimdi elimi bırakmıştı. Biraz arkasını çevirdi. Bir an bekledim. Sonra çıkardım. Devam et kiliseye. Hoşça kal. İzlemeliyim. Yavaşça tekrar bana döndü. Onlar için korkuyor musun? Uzun bir bakışta tanıştık. Değil mi?
Yerine cevap vererek pencereye yaklaştı ve 1 dakika boyunca yüzünü cama dayadı. "Görüyorsun, nasıl görebiliyor?" diye devam ettim. Hareket etmedi. "Ne kadar süre burada kaldı?" "Ta ki ben çıkana kadar. Onunla buluşmaya geldim." Bayan Groves sonunda arkasını döndü ve yüzünde daha fazlası vardı. "Dışarı çıkamazdım. Ben de yapamazdım." Yine güldüm. "Ama geldim. Ben görevim. Ben de benimki," diye yanıtladı. Ardından ekledi. "Ne, öyle mi? Sana söylemek için can atıyordum. Ama kimseye benzemiyor." "Kimse yok mu?" diye tekrarladı. "Şapkası yok." Sonra yüzünde çoktan şu şekilde, daha derin bir hayal kırıklığıyla, biraz resim buldum. Hızlıca stroke ekledim. Felç ile incelendi. Kırmızı saçları var, çok kırmızı. Sıkı kıvrımlı ve solgun bir yüzü var. Uzun şekilli, düz, güzel yüz hatları ve küçük. Oldukça tuhaf bıyıkları vardı. Saçları kadar kırmızıdır. Kaşları bir şekilde daha koyulaşmış. Bakıyorlar, özellikle kemer ve sanki çok hareket edeceklermiş gibi. Gözleri keskin, garip, korkunç derecede. Ama sadece oldukça küçük olduklarını net biliyorum ve çok sabit. Ağzı geniş, dudakları ince ve sadece küçük bıyıkları oldukça temiz tıraşlı. Bana bir tür his veriyor. Bir oyuncu gibi görünmek. Bir oyuncu. En azından birine daha az benzemek imkansızdı o anda Bayan Groves. "Hiç görmedim ama sanırım öyle. Uzun boylu, aktif, dik," diye devam ettim. "Ama asla, hayır, asla. Bir beyefendi." Yola devam ederken yoldaşımın yüzü ağarmıştı. Yuvarlak gözleri büyüdü ve hafif ağzı aralıktı. "Bir centilmen mi?" diye şaşkınlıkla nefesini tuttu. "Şaşkın, centilmen mi? O zaman onu tanıyor musun?" Kendini tutmaya çalıştı. "Ama o yakışıklı mı? Ona yardım etmenin yolunu gördüm. Şaşırtıcı derecede. Ve giyindin. Birinin kıyafetleriyle. Zeki. Ama onlar onun kendi çocukları değil." Nefessiz bir onaylayıcı inleme yaptı. "Onlar efendinin. Yetiştirdim. Onu tanıyor musun?" Bir saniye durakladı. "Quint," diye bağırdı. "Quint. Peter Quint, kendi adamı, burada olduğunda hizmetçisi." "Usta ne zaman oldu?" Hala şaşkınlıkla bakıyordu ama beni buluşunca her şeyi bir araya getirdi. Hiç giymedi, şapkasını takıyordu ama giyiyordu. Yani, yelekleri eksik vardı. "Onlardı ikisi de burada, geçen yıl." Sonra usta gitti ve Quint yalnız kaldı. Takip ettim. Ama biraz duraklayarak. "Yalnız mı?" "Bizimle yalnız." Sonra, derinliklerden olduğu gibi. "İçeride suçla," diye ekledi. "Peki ona ne oldu?" O kadar uzun süre duraksadı ki, ben daha da şaşırdım. "O gitti, diye sonunda söyledi. "Nereye gitti?" Bu konuda ifadesi olağanüstü bir hal aldı. "Tanrı bilir nerede, o öldü." "Öldü mü?" Neredeyse çığlık atacaktım. Kendini toparlamaya çalışıyor. Daha sağlam oturup şöyle bir şey söylemeye çalışıyordu. "Şaşırtıcı bir şey. Evet, Bay Quint öldü.